Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere dişi köpeklerdeki kızgınlık olgusundan bahsedeceğim. Halk arasında kızgınlık, kızan, kanamasının gelmesi gibi isimlerle anılan, yani köpeğin çiftleşmeye hazırlandığı süreci belirten isimlendirmeleri olan bir dönem, kızgınlık dönemi. En başta şunu söylemek istiyorum. Kızgınlık dönemi, yani seksüel dönemler içerisindeki kızgınlık dönemi sadece dişilere mahsus olan bir dönemdir. Erkeğin kızgınlık ya da kızışma dönemi dediğimiz bir dönemi yoktur. Erkek köpek özellikle olgunluk dönemine girdikten sonra, yani gençlik dönemine geçtikten sonra her daim çiftleşmeye hazır pozisyondadır. Kızgınlıktaki bir dişinin kokusunu aldığında ya da karşılaştığında otomatikman içgüdüsel olarak çiftleşmeye hazır pozisyona girer. O yüzden erkeklerin kızan dönemi, kızgınlık dönemi yoktur. Bu dişiler için geçerli olan bir kavram. Dişi köpekler bu sürece nasıl ulaşıyorlar? Köpekler genellikle ırka göre değişebiliyor, büyüklüğe göre değişebiliyor. Kızgınlık dönemine ne zaman girecekleri, iklime göre değişebiliyor. Yine kızgınlık sürecine nasıl girecekleri ve ne zaman girebilecekleri, hava sıcaklığı bile, nem bile etkileyebiliyor hormonal aktivasyonunu dişi köpeklerin. Ama genellikle küçük ırklar kızgınlığa, küçük ırkların dişileri kızgınlığa daha erken dönemlerde girerler. Genellikle 6 ila 10 aylık süreç içerisinde girerler. Orta ve büyük ırklarda da genellikle gözlemimiz 8 ila 14 aylık arasında ilk kızgınlık dönemlerine girmeleri. Bu da seksüel gelişime ulaşma dönemi olarak adlandırdığımız bir süreç. Şimdi bu insanlardaki, yani kadınlardaki menstruasyon periyodundan, yani insanlardaki olgudan biraz farklı bir olgu. Bazen karıştırılabiliyor ya da birbirine benzer olgular gibi düşünülüyor. Kadınlardaki adet kanamasıyla köpeklerdeki kızgınlık dönemi kanaması aynı şey değil. Kadınlarda olan ovülasyonun, yani yumurtlamanın dejenere olduğu, yani artık yumurtanın vücuttan atılmasıyla karakterize bir kanama şekilleniyor. Köpeklerdeki kanama ise yumurtlamanın habercisi aslında. Proöstrüs kanaması dediğimiz kanama şekilleniyor ki bu seksüel döneme ulaştığı zaman genellikle kanamayla karakterize ve vulvanın, vaginanın ödemlenmesi ve normal halinin yaklaşık 3-4 katı kadar ödemlenip büyümesiyle karakterize. O yüzden dişi köpek sahiplerinin bu süreçlere yaklaştığı zaman köpeklerinin genital bölgelerini ara ara kontrol etmeleri gerekiyor ki kızgınlık sürecinin başlayıp başlamadığını anlayabilsin. Şunu antiparantez belirteceğim. Kanama her zaman gözlemlediğimiz bir şey değildir. Proöstrüs kanaması, evet, vaginadan, vulvadan kan gelmesi ve vulvanın büyümesi ve ödemlenmesiyle karakterize gibi algılansa da zaman zaman şununla karşılaşmamız mümkün. Hiç kanama olmaması. Buna da silent heat diyoruz. Yani gizli kızgınlık adı veriyoruz. Gizli kızgınlıkta hiç kanamayla karşılaşmayabilirsiniz ama yine vulva ödemlenir ve büyür. O yüzden sadece kan damlalarını takip etmek değil, aynı zamanda mutlaka vulvanın hacminin büyüyüp büyümediğini takip ederek de köpeğinizin kızgınlık sürecine girip girmediğini anlayabilirsiniz. Köpekler diöstrük hayvanlar olarak geçerler. Yani yılda 2 defa kızgınlık süreci içerisine girerler. Genellikle 5 ile 7 ay arasında kızgınlık kendini tekrar eder ve sadece erkeği kabul dönemi bu dönem içerisinde olur. Yani köpekler kızgınlıkta olmadıkları sürece, yani siklusta, yumurtlama döneminde olmadıkları sürece erkek köpekleri dişiler kabul etmezler. Eşleşmeleri mümkün değildir. O nedenle endişelenmeniz gerekli değil. Eğer köpeğiniz kızgınlıkta değilse erkek köpeğin üstüne çıkma hamleleri oyun bazlı veyahut da seksüel bazlı sonuçsuz kalacaktır. Dolayısıyla endişelenmeniz gerekmiyor. Özellikle köpek parklarında köpeklerini birbiriyle oynatan kişilerde. Ama kızgınlık süreci söz konusu olduğunda eşleşme şekillenebilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Bizim için bulgular neler? Genellikle dişi köpekler kızgınlık döneminde daha huzursuz davranışlar gösterirler. Çünkü hormonal pik söz konusudur ve ilk başlangıç kanaması proöstrüs kanaması dediğimiz kanamadır. Bu dönem erkeği kabul dönemi değildir. Yaklaşık olarak 4 ila 10 gün arasında sürebilen bir dönemdir. Irka göre değişebilir. Köpeğin bireysel değişiklikler söz konusu olabilir. Bazı köpekler 4. günden itibaren yumurtlama dönemine geçebilirler. Bazı köpekler 10. günden sonra yumurtlama dönemine geçebilirler. Bu süreç içerisinde
Proüstürüs kanamasıyla karşılaşabilirsiniz. Damla şeklinde evinizde ya da bahçenizde kanama odaklarını görürsünüz. Endişelenmeyeceksiniz dişi bir köpeğe sahipseniz. Bu dönem normal, doğal sürecinde olan bir dönemdir. Bu dönemde tabii ki köpekteki davranış değişiklikleri, bahsettiğim gibi biraz daha huzursuz yapılanma, daha fazla havlama ve ağlama, sıkıntılı vücut dili, yemek konusunda ilginin düşmesi, yani iştahın düşmesi ve daha unstabil davranışlar, daha hareketlilik, özellikle gece uykusunda azalma ve sık idrar yapma. Bu da doğal davranışların bir parçası. Neden? Çünkü sık idrar yaparak köpeğiniz sağa sola az miktarlarda sık idrar yaparak diğer erkek köpeklere haber vermeye çalışır. Bu içgüdüsel bir davranıştır. Kızgınlıkta olduğunu anlatmaya çalışır. Köpek sağa sola idrar bırakır. Erkek köpek uzun uzun o idrarları koklar, hatta tadına bakar. Vomera nazal organda sentezini yapar ve der ki evet, kızgınlıkta bir dişi, doğada bu iş böyle işliyor. Ve bu şekilde dişi haber verir kızgınlık döneminde. Bir köpeğin kızgınlığa girip girmediğini söylediğim gibi vulvasına bakmak, ödemli olup olmadığına bakmak ve aynı zamanda kanamanın olup olmadığına bakmakla mümkün. Şunu yapabiliriz. Bu dişi köpek 8 aylık bir köpek. Kızgınlık süreci içerisinde olan bir köpek. Ne yaparız? Beyaz bir kağıt havlu ya da peçeteyi alırız. Köpeğin, kaldıralım köpeği, vulva bölgesine sürerek, kafa kısmını tutalım. Vulva bölgesine sürerek, bakın burada proüstürüs kanamasında olduğunu anlamamız mümkün. Ve vulvaya odakladığımız zaman vulvanın olması gerekenden yaklaşık olarak 3 kat daha büyük olduğunu gözlemleyebiliyoruz burada. Ve dediğim gibi peçeteyi sürdüğümüzde kanamayı görebiliyoruz. Şimdi eğer bu dönemi yaşamak istemiyorsak, yani köpeğimizi üretmek gibi bir çabamız yoksa, ki zaten bu işi bilinçli şekilde yapmadığı takdirde insanların yapmamasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle kısırlaştırma gerekli midir videomuzda anlattığım gibi üreme çok kontrollü yapılması gereken bir şey. Sırf keyif olsun diye o yavruları görebilmek için yapılması doğru olmayan bir şey. Hayvan sahipleri böyle hatalar yapabiliyor. Eğer bu kızgınlık olgusunu istemiyorsanız köpeğinizi erken dönemde, yani hiç kızgınlık göstermeden dişi köpeğinizi 4 ila 6 aylık arasında kısırlaştırabilirsiniz. Erken dönemde yaptığınız kısırlaştırmanın her zaman avantajı vardır. Örneğin hiç kızgınlık göstermeden kısırlaştırılan dişi köpekler hayatları boyunca meme tümörüne yakalanmazlar. Ve piyometra, rahim iltihabı gibi tehlikeli, ovaryum kistleri gibi, yumurtalık kistleri gibi hastalıklara da hiçbir zaman yakalanmayacaklardır. Ama eğer köpeğimiz cinsel aktivasyonunu devam ettiren bir köpekse proüstürüs kanamasıyla olgu başlayacaktır. 4 ila 10 gün sonra erkeği kabul dönemi başlayacaktır. Bu dönemde kanama yavaş yavaş azalmaya başlar. Ama şöyle bir mantık yok. Bu çok yanlış bilinir. Kanama bitecek, sonra eşleştirilecek köpek. Öyle bir şey yok. Eşleşme esnasında proüstürüsle östrüs iç içe geçebilir ve köpek kanaması olduğu halde çiftleşebilir. Bu tip hatalara düşmemek gerekiyor. Östrüs dönemi de proüstürüsün hemen arkasında, erkeği kabul yumurtlama döneminde de köpek yaklaşık yine bir 4 ila 10 gün arasında sürebilen bir sürece girer. Bu süreçte erkeği kabul ettiği, çiftleştiği ve gebe kalma ihtimalinin yüksek olduğu dönemdir. Bu dönem içerisinde erkekle karşılaştığında dişi eşleşmeye hazır pozisyondadır. Bunu da vücut dilinden nasıl anlarız? Hareketleri çok tipiktir. Erkeğe arka kısmını döner, poposunu, kuyruğunu bir tarafa doğru, sağa ya da sola doğru kıvırarak genital bölgesini açık ve hazır hale getirir. Erkek köpek de üstüne çıkarak çiftleşir ve sonra da kilitlenme mekanizması söz konusu olur. Bu kilitlenme mutlaka görenleriniz vardır. Popo popoya kilitli pozisyonda kalırlar köpekler. Bu esnada da ejekülasyon şekillenir. Yani erkek köpek spermini boşaltır. Yaklaşık olarak 4-5 dakikadan 20 dakikaya kadar süren bir süreçte kilitli kalmaları mümkün olabilir köpeklerin. Bu durumda panik yapmamak gerekiyor. Bu yine doğal çiftleşme pozisyonu köpeklerde bu şekilde olur. Burada çok önemli bir nokta var. Yine yanlış bilinir. Bu kilitlenme mekanizmasının dişi tarafından organize edildiği zannedilir. Son derece yanlıştır. Aslında kilitlenme erkek köpeğin penisinin kök kısmına yakın noktada pars bulbus denen 2 tane yapının şişerek
kilit mekanizması oluşturmasıyla karakterizedir. Aslında kilitlenmeyi sağlayan erkek köpektir. Köpeklerimizi kızgınlık döneminde nasıl korumamız gerekiyor? Eğer çiftleşme istemiyorsak, ki çok dikkat etmeliyiz. Türkiye sokak hayvanları bol olan bir ülke olduğu için çıktığınız zaman bu kokuyu erkek köpek 1-2 kilometre ileriden bile alabilir, rüzgar ve neme bağlı olarak. Dolayısıyla peşinize erkek köpekler mutlaka takılacaktır. O yüzden bu dönemdeki gezintilerinize mümkün olduğunca dikkat edin. Tabii ki bu dönemde dişi köpeğin hijyeni de çok önemli. Mümkün olduğunca genital bölgesini temiz tutmaya çalışmak çok önemli ve genellikle kızgınlık süreçlerinin hemen akabinde 1-2 ay sonra o dönemde rahim kanalı açık olacağı için mikroorganizmaların içeriye girmesi çok kolay olacaktır. Piyometra dediğimiz rahim iltihabı hastalığıyla karşılaşmak çok olasılık dahilindedir. O yüzden dikkatli olmak ve köpeğinizi iyi takip etmeniz gerekir. Özellikle dişi köpeklerde kısırlaştırılmamış ise kızgınlık sonrasında karşılaşacağınız yüksek ateş, iştahtan kesilme, kusma gibi olgular her zaman akla piyometra riskini getirmelidir ve piyometra çok risklidir. Tek çözümü aslında hormonal enjeksiyon çözümleri de vardır fakat ve antibiyotik sağaltımları da vardır ama en doğrusu kısırlaştırmaktır köpeği eğer piyometraya yakalanırsa ve yetiştiremezseniz veyahut da algılayamazsanız köpeğinizi kaybetmeye kadar giden bir süreçtir. O yüzden çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bizim tabii ki her zaman önerimiz köpeklerin kısırlaştırılması yönünde ama bunu istemeyen biri ise köpek sahibi köpeğinin her 5-7 ayda bir kızgınlık sürecine gireceği, bu dönemde onun biraz daha huzursuz olabileceği, biraz daha uyumsuz olabileceği, özellikle evden kaçma davranışını şekillendirebileceği, erkek köpekler bu arada köpeğiniz, dişi köpeğiniz bahçede yaşayan bir köpekse erkek çiftleşme için her yolu deneyebilir. Duvardan atlamak, tel altından kazıp geçmek falan gibi bunların hepsinin önlemini almanız gerekiyor. Ve kızgınlık unutmayın arkadaşlar doğal bir süreç. Tıpkı insanlarda olduğu gibi kadınlar nasıl her ay menstruasyon periyodu gösteriyorsa köpeklerde 6 ayda bir ortalama kızgınlık süreci, kızan süreci içerisine, kızışma süreci içerisine giriyor. Bu anormal bir şey değil. Sırf bu yüzden dişi köpek sahibi olmak istemeyen insanlar var veyahut da titiz olan ev hanımları işte her taraf kan olacak zannediyorlar. Öyle bir şey değil. Öyle ciddi anlamda sizi irite edecek bir kanama söz konusu olmuyor ki bunu unutmamak gerekiyor. Bu hayvanın doğal süreci, doğal sürecine ya mani olmayacaksınız ya da baştan kısırlaştırarak bu problemi ortadan kaldıracaksınız.